Hepiniz Pembe Hayat'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün özel bir gün, özel bir kadınla birlikte olacaksınız. Bugün 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü. Hindistan'da 25.000 seks işçisi Seks İşçileri Festivali yapmaya karar veriyor. Sene 2001'de devlet tarafından belirli yasaklar getirilmeye çalışılıyor. Ama festivali organize edenler her ne olursa olsun biz bu festivali yapacağız diye devlete meydan okuyor. Bu festivali organize edenler Durban Mahila Samanvaya Komitesi. Bunlar 25.000 seks işçisi sokaklara çıkıyor. Seks işçilerinin çocukları da festivalin içerisine dahil oluyor. İlk o tarihte Hindistan'da bir seks işçileri festivali gerçekleştiriliyor. Orada bir tane Hindistanlı bir kadın var. İsmi neydi ayolunun? Swapza Gaine. Şöyle yaz bir oraya. O kadın dönüp diyor ki seks işçiliği var olduğu müddetçe dünyada seks işçileri gününü kutlamaya devam edeceğiz. Bunun için yemin ederiz diyor. Herhalde görüyor musun bacımı? Oh canım benim. 2002 yılında da İtalya'da Venedik'te kırmızı şemsiye ile seks işçileri bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Venedik'te sen de çık alanlara kırmızı şemsiyeleri al. Niye kırmızı şemsiyeleri almışlar? İtalya yağışlı bir ülke acaba ondan mı? O gün işte sembol olmuş kırmızı şemsiye. Yorum olarak bir araştıralım bakalım neden kırmızı şemsiye ile yürüme kararı almışlar? Neden sembol? Bize yorum olarak yazın. Kesin işlerinden bir tanesi ben buradayım demek için kırmızı şemsiyeyi çıktı aldı geldi. Ondan sonra ah bu da bizim sembolümüz falan olsun dediler. O günden itibaren dünyada seks işçilerinin sembolü kırmızı şemsiye olarak devam ediyor. Türkiye'deki seks işçileri durur mu? Durmaz. Ankara'da 2006 yılında Pembe Hayat bir inisiyatif olarak başlıyor. Sonrasında dernekleşme sürecine gidiyor. Bu süre zarfında Eryaman'da trans seks işçileri dövülüyor, yaşadıkları evler gasp ediliyor. O dönem Pembe Hayat içerisinde trans seks işçileri örgütlenmeye başlıyor. İstedikleri çok basit bir şey aslında. Yaşam hakkı istiyoruz diye alanlara çıkıyorlar ve haklarını hukukla verme mücadelesine karar veriyorlar. İtalya'da, Hindistan'da böyle seks işçileri ayağa kalkar da bizim ülkede durur mu? Pembe Hayat'taki seks işçisi trans kadınlar Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi diye bir inisiyatif kurmaya karar veriyorlar. 2008 yılında da 1 Mayıs'ta ilk alanlara bir pankartla çıkıyorlar. Patronsuz, pezevenksiz bir dünya istiyoruz şiarıyla ellerinde pankart bütün sendikaların, işçilerin gözleri önünde onurlu bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Görüyorsun değil mi? Neler olmuş. O dönem seks işçiliğine işçilik mi diyeceğiz deyip bir tartışma başlatılıyor. Pekala seks işçiliği demeyeceğiz de ne diyeceğiz? İşçilik mi değil mi? Ne diyelim? Seks işçiliği diyelim bence yani. Demeyelim mi? Seks işçiliği diyelim. Pembe Hayat Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi olarak bütün iş gruplarını, meslek örgütlerini, kadın örgütlerini, meclisten insanları, insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini çağırıp ilk panelini gerçekleştiriyor. Seks işçiliği tek başına sadece seks işçilerinin meselesi değil, aynı zamanda seks işçiliği, seks işçilerine gelen müşterilerin de meselesi. Devletin de meselesi. Aslında her bir bireyin meselesi. Oturup tartışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ülkemizde seks işçileri var ve biz ne diyoruz? Seks işçileri hakları insan haklarıdır. O dönemden bu döneme Pembe Hayat 3 Mart Dünya Seks İşçileri etkinliklerini yapmaya devam ediyor. Seks işçileri yaşadıkları olayları raporlamaya başlıyorlar. Karakollarda dayanışıyorlar. Mahkemelerde birbirlerine destek sunuyorlar. Biz de buradayız ve yaşam hakkımızı istiyoruz diyorlar. Hatta ondan yetinmeyip İş ve İşçi Bulma Kurumu'na gidip iş başvurusunda bulunmaya başlıyorlar. Diyorlar ki tamam bizim seks işçiliği yapmamızı istemiyorsunuz. O zaman bize iş verin. Orada bir basın açıklaması gerçekleştiriliyor. Basın açıklamasından sonra içeriye girip başvuru yapacaklarken bir dakika durun giremezsiniz diye bir engellemeyle karşılaşıyor. İçeriye girip dilekçeler veriliyor. Ama o günden bugüne verilen dilekçelerin karşılığında herhangi bir kişiye gelin evet şu işte çalışabilirsiniz diye bir yazılı kağıt gelmiyor. Yani seks işçileri ne istiyor? Her şeyden önce yaşam hakkını istiyor. Ülkemizde birçok seks işçisi sadece seks işçisi olduğu için nefret cinayetine kurban gidebiliyor. Ya aslında en temel mesele yaşam hakkı ve insan hakları. Bugün evinden çıktığında öldürülecek mi, hayatta kalacak mı kaygısını yaşamak istemiyor. En temel
insan hakkı olan yaşam hakkını talep ediyor. Transeks işçilerinin daha çok yaşadığı bir mesele. Polis şiddeti yaşamak istemiyor. Güvenli çalışabilecekleri alanlar istiyor. Seks işçiliğinin de bir meslek olarak kabulünü istiyor. Sosyal güvenlik istiyor. Ayrımcı yasaların, dışlayıcı uygulamaların son bulmasını istiyor. 2001 yılında Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen 25 bin kişinin toplandığı bir festival gerçekleşmişti. Konuşmanın başında bunu size aktarmıştık. Bugün biz de yasaklıyız. Biz de buradan 2001 yılındaki yapılan Seks İşçileri Festivali'ne selam göndermek istiyoruz. Tüm yasaklamalara rağmen boyun eğmeyeceğiz. Taleplerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bütün yasaklamalara rağmen varız. 3 Mart'ı da Seks İşçileri Günü olarak kutlamaya ve mücadeleye devam edeceğiz. 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü hepimize kutlu olsun. Oldu mu kız?